Kanalımdan herkese selamlar. Bugün sizlerle birlikte sadece 2 su bardağı su ile mis gibi ev yapımı gözlemeler yapacağız. Hemen tarife geçelim. 2 su bardağı oda ısısındaki suyu yoğurma kabımızın içerisine alalım. Üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekleyelim. 2 çay kaşığı dolusu tuzu da koyduktan sonra azar azar un ekleyerek gözleme hamurumuzu yoğurmaya başlayabiliriz. Unu her zaman kontrollü ekleyin. Yaklaşık olarak 4-4,5 su bardağı kadar un gitti bu tarifte. Yine de miktarını kontrollü eklemenizi tavsiye ediyorum. Hamurumuz ele yapışmayan, sert olmayan bir kıvamda olacak. O yüzden kontrollü ekleyin. Çok fazla un eklemeyin lütfen. Bu şekilde gördüğünüz gibi orta yumuşaklıkta bir hamur elde etmelisiniz. Tezgahımı unladım ve yoğurmuş olduğum hamuru hemen tezgahın üzerine alıp bir silindir haline getirdim. Mayasız bir hamur yoğurduğumuz için hiçbir şekilde bekletmeye gerek yok. Kısa süre içerisinde gözlememiz hazır hale geliyor. Hamuru arzu ettiğiniz boyutta kesebilirsiniz. Küçük mandalina boyutunda kesiyorum. Toplamda 15 adet beze elde ettim. Tavanızın büyüklüğüne göre bunu ayarlayabilirsiniz. 30 santimlik bir tava için gayet ideal olmuştu. Bir tavada 2 tane yarım ay şeklinde gözlemeyi pişireceğim. Hamuru bezeler haline getirdim. Unlanmış bir tepsiye aldım ve üzerini örtüyorum. Ben de bu arada içini hazırlayacağım. Hiçbir şekilde bekletme yapmıyoruz. Sadece ıspanaklı harcımın tuzunu, yağını ekleyeceğim. Birkaç dakika sürecek yani bu bekleme işlemi. İncecik kıydım. Üzerine de bir tane orta boy kuru soğanı ekledikten sonra tuz, pul biber ve yarım çay bardağı da sıvı yağ ekleyerek karıştırıyorum. Ispanakları pişirmeye gerek yok. İnce doğradığınız takdirde, olduğunuz takdirde gayet güzel gözlemelerin içinde pişiyorlar. Unladığımız tezgah üzerine bezeyi alalım ve bir oklava yardımıyla hamuru incecik olacak şekilde açalım. Hamurunuzun oklavaya veya masaya yapışmaması için ara ara unlamayı ihmal etmeyin. Yaklaşık olarak 20-25 santim çapına geldiğinde açma işlemini durdurdum. Gayet ince, güzel bir hamur oldu. Fazla unu varsa gitsin diye elimle sağa sola çarptırarak unların dökülmesini sağladım ve yarısını ıspanaklı harcımdan koyup diğer yarısını üzerine kapatacağım ve kenarlarına bastıracağım. Bu şekilde gözlememiz hazır hale geliyor. Hemen ikincisini de açmaya başladım. Tezgahı unlamayı ihmal etmeyin. Yapışmalara engel olmak için hamurunuzu mutlaka unlayın. Gördüğünüz gibi unlayarak ince olacak şekilde açıyorum. Hamurumuzu çok fazla büyütmediğimiz için oklavayı kullanmayı çok iyi bilmeyenler bile bu tarifle yapacaktır. Hamurumuzu bu şekilde incelttik ve hemen bir yarısını ıspanaklı harçtan birkaç kaşık koyuyorum. Gördüğünüz gibi ıspanaklar ve soğanlar küçücük olduğu için çok kolay bir şekilde pişecek. Kenar kısımlarını da kapattım ve gözlemelerimizi tavada pişirmeye gönderebiliriz. Bu şekilde 2 tane gözlemeyi tek tavada pişireceğim. Tavamı önceden ısıtmaya başlamıştım. Orta ateşte pişirme işlemine başlayacağım. Ocağınız çok harlı bir ocaksa kısık ateşte de gözlemelerinizi pişirebilirsiniz. Ara ara yer değiştirerek gözlemelerin her yerinin eşit bir şekilde pişmesini sağlamalısınız. Bir yüzü pişen gözlemenin diğer yüzünü çevirelim. Diğer yüzünü de pişirelim.
Bu tarifle toplamda 15 adet gözleme elde ediyoruz. 4 kişilik bir aileye de gayet yeterli geliyor. Mutlaka deneyin. Oldukça lezzetli ve bereketli oluyor. Ara ara gözlemenizin pişip pişmediğini kontrol edin. İki yüzü de pişen gözlemeleri kenara bir servis tabağına alın ve üzerine örtüyle kapatın ki dinlensinler. Diğer gözlemeleri de tavaya alıp aynı şekilde pişirelim. Dilerseniz yağlı, dilerseniz de yağsız bir şekilde hazırlayabilirsiniz. Ben bir kısmını yağlı, diğer kısmını da yağsız olacak şekilde yaptım. Bu şekilde bir yüzü hafif pişen gözlemenin üzerine tereyağı sürüyorum. Birazdan tekrar bu yüzünü pişireceğim. Gayet lezzetli oluyor. Damak zevkinize göre yağlı veya yağsız bir şekilde gözlemelerinizi pişirebilirsiniz. Ispanaklı harcımızda hiçbir şekilde çiğ kalmıyor. Ağır ateşte pişirdiğiniz zaman gayet güzel de pişiyorlar. Şimdi bir yüzüne yağ sürüp diğer yüzünü çevirdim. Bu yüzüne de yağ sürüyorum. Bu şekilde gayet lezzetli oluyor. İçini dilerseniz peynirli, maydanozlu veya patatesli olarak da hazırlayabilirsiniz. Kavrulmuş kıymalı soğanlı bir harç da kullanabilirsiniz. Evdeki imkanlara göre, damak zevkinize göre ayarlayabilirsiniz. Dilerseniz kahvaltıya, dilerseniz akşam veya öğlen yemeklerine de bu tarifi hazırlayabilirsiniz. Sadece suyla yaptığımız için, mayasız olduğu için de çok kısa sürede hazır hale geliyor. İki yüzü pişen gözlemeleri kenara alacağım ve ara ara tavanızı silmeyi unutmayın. Unlar yanma meydana getirebilir. O yüzden bir kağıt havluyla silmenizi tavsiye ederim. Bütün gözlemeleri aynı şekilde pişirelim. Bu arada gözlemelerin üzerine sürdüğüm tereyağı da kendi yapmış olduğum tereyağıydı. Kaymaktan yaptığım mis gibi tereyağıydı. Yukarıya sizlere kart bırakacağım. Dilerseniz oradan izleyebilirsiniz. Gözlemelerin tamamını aynı şekilde pişirdim. Üzerine bir havlu örtüp dinlendirmiştim. Temiz bir mutfak beziyle dinlendirmiştim. Şimdi sizlere birazcık ılındıktan sonra iç dokusunu göstermek istiyorum. Oldukça nefis, lezzetli bir tarif. Mayalanma olmadığı için de çok kısa sürede hazırlıyoruz. Umarım sizler de dener beğenirsiniz. İçini sizlere gösterirken veda etmek istiyorum. Kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeniyle de destek olmayı unutmayınız. Bir sonraki tarifimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.